Horlama için hangi doktora gidilir? Horlama sorununa hangi bölüm bakar? Horlama, üst solunum yolunda ortaya çıkan bazı sorunlar sebebiyle ortaya çıkan sesli uyuma durumudur. Uyku esnasında, yutak kısmındaki yumuşak dokunun gevşemesiyle oluşan horlama için kulak-burun-boğaz bölümüne gidilmesi gerekir. Bu bölümde gidilerek, horlama problemlerin çözümü için tedavi olmak mümkündür. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Horlama için, hangi doktora gidilir? Uyku sırasında, yutak kısmındaki yumuşak dokunun gevşemesiyle meydana gelen daralmalar, vücuttan çıkan havanın akımını hızlandırmaktadır. Bu durum sonunda, gürültülü nefes alıp vermeler oluşmaktadır. Bu şekilde oluşan horlamalar için, kulak-burun-boğaz uzmanına gidilmesi gerekir. Kulak-burun-boğaz uzmanı, horlamanın sebebini araştırır ve gerekir ise uyku laboratuvarına yönlendirebilir. Uyku laboratuvarında, horlamanın asıl sebebi anlaşılabilir. Horlama sorununa hangi bölüm bakar? Horlama problemi, günümüzde birçok kişide görülmektedir. Horlama çok uzun sürer ve rahatsız edici bir duruma dönüşür ise, mutlaka gerekli bölüme başvurulması gerekir. Horlama problemleri için, hastanelerin kulak-burun-boğaz bölümüne gidilmesi gerekmektedir. Laboratuvarlarda detaylı analiz yapılarak, tedavi daha kısa sürede sonuç vermektedir. Horlama sebepleri nelerdir? Horlama pek çok nedenden kaynaklı görülebilmektedir. İşte horlamanın sebepleri: fazla kilolu olunması, düz yatış pozisyonu, alerjik rinit, gribal enfeksiyonlar, alkol kullanılması, burundaki şekil bozukluğu veya eğrilikler, sinüzit, yastığın idealden alçak olması, uyku apnesi tedavisi. Pek çok kişide horlama ile beraber, uyku apnesi de görülmektedir. Uyku laboratuvarlarında detaylı analiz ile beraber, horlama ile birlikte uyku apnesi sorununun var olup olmadığı anlaşılmaktadır. Uyku apnesi tedavisinde, hastalığın sıklığı tedaviyi belirlemektedir. Tedavi sürdürülürken, hastadan yaşam tarzının değiştirilmesi istenmektedir. Ayrıca cerrahi müdahale veya hava basıncı gibi tedaviler de uygulanabilir. Üst solunum yolundaki daralmanın, ileri düzeyde olması durumunda, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi olarak müdahale edilemeyecek durumlarda ise, pozitif hava basıncı veren cihazlar da kullanılabilir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.